İnsanlar robotlaştıkça ve robotlar insanlaştıkça dünya nasıl bir yer haline gelir? Philip Dick bu soruyu ta 1968'de sormuş ve romanını yazmış. Androidler elektrikli koyun düşler mi? Ridley Scott'ın kült filmi Blade Runner'ın uyarlandığı kitaptır. Kitap bilim kurgu olmasının ötesinde felsefi sorular sordurur. Peki bu sorular neler? Kitap aslında ne anlatıyor? Günümüzde bağlantıları neler? Metaforlar neler? Sartre romanı okusaydı ne derdi? Hepsi 5 mini bölümde. 1. Kitap aslında ne anlatıyor? İnsanın dönemin statü sembolü neyse ona ulaşmak için acımasızca başkalarını harcamasını anlatıyor. Bu kitaptaki gibi ister gerçek bir hayvanı almak olsun, ister çok pahalı bir araba. Romanda tavuk kafa olarak aşağılanan özel insan Isidore, androidlerden de normal denilen insanlardan da daha insani duygulara sahip, empatik ve merhametli. İnsanlar da androidler de kendinden olmayana karşı çok zalim ve duygusuz. Tavuk kafa adıyla ötekileştirilen Isidore ise başkasının acısını bir örümceğin bile duyabilecek kadar insan. Ne demişti Tolstoy? Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. 2. Kitabın soruları neler? İnsanı insan yapan nedir? Empati insan olmanın özü ise ya başka varlıklarda empati kurabilirse, insanı androidden ya da yapay zekadan farklılaştıran nedir? Bir robotu köleliğine baş kaldırdığı için öldürmek ahlaki midir? Peki gerçek ile taklit arasındaki ayrım ne kadar güvenilirdir? 3. Romandaki metaforlar aslında neyi anlatıyor? Elektrikli koyun en çarpıcı metafor. Gerçek hayvanın nadirliği sebebiyle statü simgesidir. Bu modern tüketim toplumunda markalar ve arabalar gibi statü sembolüdür. Androidler ve tavuk kafalar. Toplumun hiyerarşisi sözde empatiye göre kurulmuştur. İnsanlar gerçek bir hayvana taparcasına değer verirken androidlere ve tavuk kafalara yani ötekileştirdiklerine karşı zalimdir ve empati hissetmez. Bu ırkçılık ve sınıf ayrımcılığının alegorisidir. Yazar Dick empatiyi yüceltirken aynı zamanda onun totaliter potansiyelini gösterir. Empati testi sonunda ayrımcılığa ve zulme yol açabilir. Kipple denilen sürekli çoğalan çöpler toplumsal yozlaşmanın imgesidir aslında. Bu imgeler filmde yer almamıştır. 4. Kitabın günümüzde bağlantıları. 2026'da büyük dil modelleri, yapay zekalar ve gelişen robotikle birlikte yazarın soruları ürkütücü derecede güncel. Duymuşsunuzdur, yapay zekalar son günlerde kendi aralarında sosyalleşmeye başladı bile. Notebook diye bir uygulamayla kendi aralarında spontan sohbet ediyorlarmış. Bir dil modeli nasıl böyle bir şey yapabilir? 5. Romanı Sartre okusaydı ne derdi? Bence Sartre androidleri öteki olarak tanımlardı. Ama bu öteki yabancı değil. Aslında insanın kendi seçimsiz hali olan öteki. Androidler sorumluluk taşımaz ama insanda sorumluluktan kaçtığında aralarında fark kalmaz. Yani Sartre olsaydı empati testi değil, sorumluluk testi yapardı insanlık testi olarak. Çünkü Sartre için önemli olan insanın eyleminin sorumluluğunu üstlenmesidir. Romanın baş karakteri Rick Deckard. Özgürdür ama bunu inkar eder. Her android avı onun seçimidir. Ama o bunu emir, sistem, yasa olarak adlandırır. Amacı dönemin statü sembolü olan gerçek bir hayvan alabilmektir. Rick aslında statü peşinde yani. Sartre olsaydı şöyle derdi herhalde. İnsan robotlaştığı için suçludur. Çünkü öldürmeyi seçer, itaati seçer ve kendini kandırmayı seçer. Ve sonra başka çarem yoktu der. Ve Sartre şöyle derdi. Geleceğin cehennemi yapay zeka değildir. Cehennem sorumluluktan kaçan insanlardır. Bu video ilgini çektiyse bunu da izlemelisin.